Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî a'azza'l İslam ve'l muslimin ve azalla'ş-şirke ve'l müşrikîn. Vessalatu vesselamu ala rasulina'llezî ursila bidînil hakki liyuzhirahu ala'd-dîn kullih. Velev keriha'l kâfirûn velev keriha'l müşrikûn velev keriha'd-demokratiyyûn ve'l ilmaniyyûn. Amma ba'd. Yine derslerimizde La ilahe illallah'ı bozan unsurlar kişiyi imandan sonra dinden çıkaran fiil ve sözlere beyan etmeye devam ediyorduk. Tabi bugünkü dersimizde inşallah anlatacağımız konu arkadaşlar, insanın iman ettim dedikten sonra, kelime-i şehadeti söyledikten sonra hiçbir amel yapmayıp Allah'ın dininden yüz çevirmesi. Yani daha açık bir tabirle kişi sadece iman ettim diyor, kelime-i şehadeti söylüyor. Fakat bunun dışında hiçbir amel yapmıyor. Namaz kılmıyor, oruç tutmuyor, zekat vermiyor, Allah'ın dinini öğrenmiyor. Böyle bir kaygısı yok. Bu fiilin imanı bozan unsurlardan bir unsur olduğunu anlatmaya çalışacağız. Tabi bunu yaparken de ilk başta arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de Allah Subhanahu ve Teala'nın iman ettikten sonra yüz çeviren insanlara, yani tevelli dediğimiz veya i'rad eden insanlara, yüz çevirip bu dini öğrenmeyen veya bu dini yaşamayan insanlara, sadece kelimeyle iman ettik diyenlere nasıl hüküm koyduğunu ilk başta ne yapmamız lazım? Görmemiz lazım ki konu açığa kavuşsun. Daha sonra ehl-i sünnetin yanında iman nedir? Bunu anlatmaya çalışacağız inşallah. Başlangıç olarak arkadaşlar Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran suresinde bize diyor ki قُلْ اَطِيعُ اللّٰهَ وَالرَّسُولِ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. De ki Allah'a ve Resulüne itaat ediniz. Eğer yüz çevirirlerse Allah kafirler grubunu sevmez diyor Allah Subhanahu ve Teala. Eğer yüz çevirirlerse Allah kafirler grubunu sevmez diyor. Ayette dikkat ederseniz arkadaşlar çok açık, muhkem olan bir ayette Allah, Allah'a ve Resulüne itaattan yüz çeviren insanları kafirler diye isimlendiriyor. Ve burada dikkat ederseniz Allah yalanlarlarsa demiyor, yüz çevirirlerse diyor. Çünkü yüz çevirme neyden olur? Yüz çevirme amelden olur. Eğer bunlar amelden yüz çevirirlerse de ki Allah ne yapmayacaktır? Allah kafirler grubunu sevmez diyor. Ki zaten ayetin öncesi ve sonrasını ele alırsak siyak sibak içerisinde ayetin manası daha güzel açığa çıkıyor. Allah Subhanahu ve Teala önce bizden neyi istiyor arkadaşlar? Önce bizden onu seviyorsak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a itaat etmemizi istiyor. Daha sonra da bu itaattan yüz çevirenlere Allah Subhanahu ve Teala ne diyor? Surenin içerisinde bunlar diyor Allah itaatten yüz çeviren kafirler grubunu sevmez diye Allah Subhanahu ve Teala yüz çevirenleri kafirler diye isimlendiriyor. Bundan daha açık bir ayet arkadaşlar. Çünkü Kur'an-ı Kerim ayetleri yan yana geldiği zaman birbirini daha güzel bir şekilde açıklar. Allah Subhanahu ve Teala Nur suresinde bazı insanları şu şekilde bize anlatıyor. وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا. Onlardan bazıları derler ki Allah'a ve Resulüne iman ettik ve itaat ettik. Allah'a ve Resulüne iman ettik ve itaat ettik. ثُمَّ يَتَوَلَّى فَر۪يقٌ مِّنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَمَا اُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ. Sonra onlardan bir grup yüz çevirirler, işte onlar iman etmiş değillerdir diyor Allah Subhanahu ve Teala. Şimdi bu ayeti güzel bir şekilde anlamaya çalışırsak arkadaşlar Allah bize bir insan tipi çiziyor. Allah'a ve Resulüne iman ettiğini söyleyen ve itaat ettiğini söyleyen bir insan, fakat daha sonra itaatten yüz çeviren insandan bize bahsediyor. İtaatten yüz çeviren bir insandan bahsediyor ve bunun Müslüman olmadığını söylüyor Allah Subhanahu ve Teala. Bunun mümin olmadığını söylüyor. وَمَا اُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ. İşte onlar müminlerden değillerdir diyor. O zaman buradan neyi anlıyoruz arkadaşlar? Bu ayetten özellikle konunun başında zikretmiş olduğumuz kişi sadece ben iman ettim demekle, kelime-i şehadeti söylemekle hiçbir zaman ne olmaz? Kelime-i şehadeti söylemekle Müslüman olmaz. Ta ki ilk etapta kişi kelime-i şehadetle Müslüman olur. Fakat bu İslam'ın onunla beraber devam edebilmesi için kalpte karar bulan bu imanın onu amele etmesi lazımdır. Yoksa Allah Subhanahu ve Teala iman ettim dedikten sonra amelden yüz çeviren insanlara ne diyor? İşte onlar
iman etmiş değillerdir diyor Allah Subhanahu ve Teala. İşte onlar iman etmiş değillerdir. Ve iki ayette de Allah tevelli kelimesini kullanıyor. Tevelli bir şeyden yüz çevirmek arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de itaatten yüz çevirmektir. Ki Allah Subhanahu ve Teala ne diyor? وَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى وَلَاكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى Ne doğruladı, yani ne iman etti, ne de namaz kıldı. وَلَاكِنْ ne yaptı arkadaşlar diyor Allah Subhanahu ve Teala? كَذَّبَ yalanladı ve tevella yüz çevirdi. Yani Allah doğrulamanın karşısında yalanlama kelimesini kullanıyor. Namazın karşısında, itaatın karşısında ise yüz çevirme, tevelli kelimesini kullanıyor. Hani neden bunu özellikle zikrediyorum? Hani bazıları buradaki yüz çevirmenin imandan yüz çevirme olduğunu söylüyorlar. Biz diyoruz hayır. Bu ayetlerin fıkhına nedir? Bu ayetlerin fıkhına aykırıdır. Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de tevelli kelimesini nerede kullanıyor? İtaatten yüz çeviren insanlara. Yani iman edip de bu ayetlerde iman ettiğini iddia edip de ne yapan? İtaatten yüz çeviren insanlar. O zaman bugün özellikle piyasada çok sayısı birçok bulunan ve ben iman ettim veya babadan görme bir kelime-i şehadet getirip fakat dini hiçbir şekilde öğrenmeyen veya dini hiçbir şekilde kaygısı olan veya bildiği halde hiçbir şekilde hiçbir ameli yerine getirmeyen insanların Allah'ın yanında وَمَا اُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ İşte onlar iman etmiş değillerdir kısmına girdiklerini anlıyoruz. Yine aynı şekilde arkadaşlar Allah Subhanahu ve Teala bize Kur'an-ı Kerim'de ilk insanın kıssasını anlatırken bize Kur'an-ı Kerim'de ilk insanın kıssası olan babamız Adem'in kıssasını anlatırken hemen hemen her kıssayı anlattıktan sonra bize onların yeryüzüne gönderilişini anlatıyor. Diyor ki biz onlara dedik ki yani şeytan, Adem ve Havva'ya bazınıza düşmanlar olarak yeryüzüne inin dedik diyor Allah Subhanahu ve Teala. Bazınız قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا Ondan hep beraber ne yapınız? Aşağıya ininiz. Başka ayetlerde بَعْدُكُمْ لِبَعْدٍ عَدُوٌ Bazınız bazınıza düşman olarak şeytanla Hazreti Adem ve Havva birbirinize düşman olarak yeryüzüne ininiz. Ve Allah genelde arkadaşlar kıssanın hepsinde Hazreti Adem'e şöyle sesleniyor. فَاِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًا فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَيَضِلُّ وَلَا يَشْقَى Benden size bir hidayet gelecektir diyor. Benden size bir hidayet gelecektir. Kim benim hidayetime tabi olursa onu olmayacaktır. Hiçbir şekilde sapıtmayacaktır ve şakilerden olmayacaktır. Yani benden gelen hidayete uyan insan hiçbir zaman ne yapmayacaktır? Sapıtmayacak ve şakiler grubundan olmayacaktır. وَاَمَّا مَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَ Ama kim benim hidayetimden yüz çevirirse, benim zikrimden yüz çevirirse işte o nedir arkadaşlar? Ona dar bir hayat vardır. Selef uleması bu ayeti tefsir ederken o dar hayatı dünyadaki dar hayat, kimisi berzaktaki dar hayat olarak, kimisi de cehalet olarak ne yapmışlardır? Tefsir etmişlerdir. O zaman ta ilk Adem Aleyhisselatü Vesselam'ın kıssasında arkadaşlar öyle değil mi? Allah Subhanahu ve Teala bize neyi öğretiyor? Kendinden bize bir hidayet geleceğini ve kesinlikle başıboş olmadığımızı, öyle değil mi? اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُتْرَكَ سُدًا Yoksa insan başıboş bırakılacağını mı zannetti diyor Allah Subhanahu ve Teala. İmam Şafii bu ayeti nasıl tefsir ediyordu? اَلَّا يُؤْمَرَ وَلَا يُنْهَا Yani biz hiçbir şekilde ona emretmeyeceğiz, hiçbir şekilde onu nehyetmeyeceğiz, onu öyle başıboş bırakacağımızı mı zannetti insan diyor Allah Subhanahu ve Teala. İşte Allah Hazreti Adem'in kıssasından sonra bize kendisinden bir hidayet geleceğini, bu hidayete tabi olanların hidayet bulup sapıtmayacağını, yüz çevirenlerin ise dar bir hayatın onların beklediğini Allah Subhanahu ve Teala bize ne yapıyor? Bize haber veriyor. O zaman sadece mücerret sözle Allah'a iman ettim veya hidayet buldum demek, insanın hidayeti demek değildir. Bilakis Allah'ın yanında hidayet neyle oluyor arkadaşlar? Neyle oluyor? İtteba'a. Kim Allah'tan gelen hidayete tabi olursa, öyle değil mi? O Allah'ın yanında ne oluyor? Allah'ın yanında hidayeti bulmuş ve sapıklıktan uzaklaşmışlardan oluyor. Yine arkadaşlar Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de itaatten yüz çeviren insanları münafıklar diye isimlendiriyor. İtaatten yüz çeviren insanları münafıklar diye isimlendiriyor. Öyle değil mi? وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اِلَى مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ وَاِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَسُدُّونَ عَنْكَ سُدُودًا Allah diyor onlara denildiği zaman
gelin Allah'ın indirdiğine ve Resul'e gelin denildiği zaman münafıkların senden yüz çevirdiğini görürsün. İşte İbn-i Kayyım zaten bu ayette ne diyor? Bütün yüz çevirmeler Allah'tan ve Resulünden yüz çevirmenin aslı nedir? Aslı nifaktır diyor. Bu ayeti yorumlarken aslı nifaktır diyor. Yine Allah Allah'tan yüz çeviren insanların, bu dinden yüz çeviren insanların kafirlerin özelliği olduğunu söylüyor. Bize diyor ki Allah Subhanahu Teala وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا عَمَّا اُنْذِرُوا مُعْرِضُونَ. O kafirler uyarıldıklarından yüz çevirirler diyor Allah Subhanahu Teala. O zaman Müslüman olan bir insanın Allah'ın onu uyardığı veya müjdelediği şeylerden yüz çevirmesi ne değildir arkadaşlar? Yüz çevirmesi mümkün değildir. Yine Allah ayet-i kerimede bu gruptan bahsederken arkadaşlar وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ. O kendisine Allah'ın ayetleri hatırlatıldığı zaman ondan yüz çevirenden daha zalim kim vardır diyor Allah Subhanahu ve Teala. Allah'ın ayetleri kendisine hatırlatıldığı zaman ondan yüz çevirenden daha zalim kim vardır diyor. Aynı şekilde arkadaşlar Allah münafıkları anlatırken bize neden münafık olduklarını, yani münafıklar biliyorsunuz grup gruptu. Bazısı zaten baştan iman etmemişlerdi. Bazısı başta iman etmişlerdi. Sonra yapmış oldukları bazı fiillerden dolayı kafir olmuşlardı. Bazısı Allah'a vermiş oldukları sözde durmadıklarından Allah onların kalbine nifa yerleştirmişti. Bazısı Müslümanları fitneye düşüreceğinden dolayı Allah Subhanahu Teala kötü niyetlerinden dolayı onların kalbine ne yapmıştı? Kalbine mühür vurmuştu. İşte bunlardan bir grup arkadaşlar Allah Subhanahu ve Teala bize neden münafık olduklarını Tevbe suresinde anlatıyor. وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللّٰهَ لَاِنْ اَتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ. Onlardan bir grup şöyle söz verdi Allah'a. Eğer Allah bize faziletinden mal verirse biz o maldan infak edeceğiz, sadaka vereceğiz ve ne olacağız? Biz salihlerden olacağız. Allah-u Teala diyor ki فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ. Ne zaman ki Allah onlara kendi fazlından mal verdi, yüz çevirdiler diyor. İnfak etmekten yüz çevirdiler ve çekip gittiler. Öyle değil mi? İnfak etmekten ne yaptılar? Yani Allah'a vermiş oldukları söz, biz Allah bize mal verirse ne yapacağız? İnfak edeceğiz sözünden döndüler ve yüz çevirdiler. Bakın Allah Subhanahu Teala bunlar için ne diyor? فَاَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا ف۪ي قُلُوبِهِمْ اِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللّٰهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. İşte Allah onların kalbine bundan sonra nifak yerleştirmiştir. Peki neden sonra? Allah'a vermiş oldukları sözü yerine getirmediklerinden ve yalan söylediklerinden dolayı Allah Subhanahu ve Teala ne yapmıştır? Allah Subhanahu ve Teala onların kalbine nifak yerleştirmiştir. O zaman bu insanların sorunu neydi arkadaşlar? İman ettikten sonra söz vermiş oldukları taatleri yerine getirmediklerinden dolayı, amel etmediklerinden dolayı veya başka bir deyimle, öyle değil mi? Bu insanlar ne olmuşlardı? Bu insanlar bu şekilde Allah onların kalplerine nifak yerleştirmişti. Şimdi şöyle bir soru soralım arkadaşlar. Peki diyelim o zaman neden dolayı bu insanlarda böyle bir sapıtma vardır? Yani bugün belki neredeyse Müslümanım diye geçinen insanların yarıdan fazlası La ilahe illallah veya Muhammedun Resulullah dedikten sonra hiçbir şekilde amel yapmıyorlar. Dini öğrenmiyorlar ve kesinlikle dini yaşamıyorlar. Peki bunun sebebi nedir? Ayetler bu kadar açık olmasına rağmen. Çünkü arkadaşlar bu insanlar ne yapmamışlardır? Bu insanlar ve bunlara bu noktada fetva veren belamlar iki noktada sapıtmışlardır. Bir, iman kelimesinin, İslam'da iman ettim demenin ne manaya geldiğini anlamamışlardır. İki, La ilahe illallah'la ilgili gelen hadislerin hesabına gelenleri alıp yorumlamışlardır. Hesabına gelmeyenleri ise hiç görmemezlikten gelmişlerdir. O zaman bunların iki problemi vardır. Hem Allah ve Resulüne iman ettik dedikten sonra itaat etmeyen insanların birinci problemi ve bunlara fetva verip de öyle değil mi? İrca mezhebini veyahut da Cehmiye mezhebini yayan insanların problemi iman meselesini anlamamışlardır. Kur'an-ı Kerim'de ve sünnette iman ettim demek ne demektir? Bunu anlamamışlardır. Ve aynı zamanda La ilahe illallah hadislerine yaklaşırken kendi hesaplarına geleni almışlar. Kendi hesaplarına gelmeyenleri ise hiç yorumlamadan görmemezlikten gelip hiç sanki yokmuş gibi insanlara bu şekilde konuşmuşlardır. Şimdi arkadaşlar biz iman olayını anlamaya çalışırsak bunların yanında iman nedir? Bunların yanında iman sadece tasdiktir.
Bunların yanında iman sadece tasdiktir. Yani bir insan Allah'ın varlığını doğruluyorsa bu insan nedir arkadaşlar? Bu insan onların yanında mümindir, imanı tamamdır. Kesinlikle ne olmaz? Kesinlikle buna bir zarar gelmez. İman lügattaki manası tasdik manasına gelir. Doğrudur. وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ. Biz doğru söylesek dahi sen bizi doğrulamazsın diyordu Hazreti Yakup'un çocukları. Ve doğrulama kelimesinin yerinde neyi kullanıyorlardı? İman kelimesini kullanıyorlardı. Fakat acaba her bir kelimenin lügattaki manası acaba şeriattaki manasıyla aynı mıdır her zaman? Acaba tekrar söylüyoruz. Bir kelimenin Arap lügatındaki manası şeriattaki manasıyla aynı mıdır diyoruz? Kesinlikle diyoruz. Mesela arkadaşlar namaz. Aslında namaz kelimesinin, salat kelimesinin Arapçada kullanılış yeri neresidir? Duadır. Dua etmektir. Fakat şeriat onu hangi manada kullanmıştır? Kişinin belli vakitlerde, belli hareketlerle temizlik üzerine Allah Subhanahu ve Teala ona veya Resulünün göstermiş olduğu şekilde yapmış olduğu eyleme biz ne diyoruz? Namaz diyoruz. O yüzden lügat manasına bakın, dua manasındaydı. Şeriat onu alıp ona bambaşka bir ne yaptı? Ona bambaşka bir mana yükledi. Aynı şekilde iman kelimesi Arap lügatında tasdik manasına geliyor. Doğrudur. Kur'an-ı Kerim'de de Allah Subhanahu ve Teala kullanmıştır. Yalnız Allah Subhanahu ve Teala onu şeriat ıstılahına aldığı zaman, şeriatta onu kullandığı zaman ona bambaşka bir ne yapmıştır? Bambaşka bir mana yüklemiştir. Bunun en büyük delili nedir arkadaşlar? Bunun en büyük delili Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de ameli iman diye isimlendirmiştir. وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيعَ اِيمَانَكُمْ. Allah sizin imanlarınızı boşa çıkarmaz demiştir. Bu ayetteki iman nedir? Allah sizin namazlarınızı boşa çıkarmaz. Kıble değiştiği zaman sahabeler dediler ki peki daha önceden Mescid-i Aksa'ya yönelik namaz kılanlar onların namazları ne olacak dediler. Allah dedi ki وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيعَ اِيمَانَكُمْ. Allah sizin imanlarınızı yani namazlarınızı boşa çıkarmaz diyor Allah Subhanahu ve Teala. O zaman Allah imanı amel yerinde kullanıyor lügatta. İmanı amel yerinde kullanıyor. Demek ki aynı namazda olduğu gibi Allah Subhanahu imana da şeriatta farklı bir mana yüklemiştir. Aynı şekilde arkadaşlar bakınız Kur'an-ı Kerim'de iman ayetlerine bakınız öyle değil mi? Genelde Allah imanın yanında ameli zikreder. Genelde Allah imanın yanında ameli zikreder. اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ öyle değil mi? İman edip salih amel işleyen. O kimseler ki iman edip salih amel işlerler veyahut da Allah sadece imanla ne yapmıyor? İmanla yetinmiyor. İmanın yanında neyi zikrediyor arkadaşlar? Ameli zikrediyor. İşte bu insanlar bunu anlamadıklarından dolayı veya bir olayı açıklarken Kur'an ve sünnetle değil de kendi heva ve heveslerine uygun geleni, kendilerine rahat gelenle açıklamak istediklerinden dolayı bu noktada sapıtmışlardır. Bakınız arkadaşlar, kıyamet gününde cennete girecek olan insanlara ve cehenneme girecek olan insanların Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın onlarla konuşmalarına ve meleklerin onlarla konuşmalarına bakın. Cennet ehline ne diyor Allah? Melekler aracılığıyla اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Amellerinizle cennete giriniz diyor. وَتِلْكَ الْجَنَّةُ اُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. İşte bu cennetler var ya diyor Allah Araf suresinde, amelleriniz sayesinde siz buna ne yaptınız? Siz bunların varisi oldunuz diyor. Bu cennetlere ameliniz sayesinde girdiniz. Aynı şekilde kafirlere bakın arkadaşlar. Allah onlara ne diyor? Hel yuczevne illa bima kanu ya'malun. Yani onların görecekleri ceza onların yaptıklarının karşılığından başka bir şey değildir. Onların amellerinin karşılığından başka bir şey değildir. O zaman son noktada dahi insanın yerini belirleyecek olan nedir arkadaşlar? Cennet ehlininkini ameldir ve aynı zamanda Allah'ın rahmetidir tabii ki. Hiç kimse kendi ameliyle, sadece amelle cennete gidemez. Allah'ın rahmet etmesi de lazımdır. Ve yine bunun yanında arkadaşlar cehennem ehlinin yerini belirleyecek olan nedir? Cehennem ehlinin yerini belirleyecek olan ameldir. O zaman mücerret iman ettim demekle Allah kimseye demiyor cennete girdiniz. Siz la ilahe illallah dediniz diye cennete girdiniz demiyor. La ilahe illallah'ın gereği olan, Muhammedun Resulullah'ın gereği olan amel etmeyle, boyun eğmeyle Allah Subhanahu ve Teala onların cennete gireceğini söylüyor. Öyle değil mi? Buradan da ne anlıyoruz arkadaşlar? Buradan da anladığımız şudur. O zaman Allah Subhanahu ve Teala'nın yanında nedir? Allah Subhanahu ve Teala'nın yanında insanı cennete götürecek olan veya insanın cehenneme girmesine vesile olacak olan insanın dünyada yapmış oldukları amellerdir.
Aynı şekilde arkadaşlar Allah Subhanahu ve Teala kıyamet gününü bize zikrederken hesap anında insanları neye göre yargılıyor arkadaşlar? وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ Her nefis kendi kazandığı kendisine verilecektir. ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا عَمِلَتْ Her nefis amel ettiği kendisine ne yapılacaktır? Kendisine verilecektir. O zaman itibar nedir? İtibar İslam'da amelledir, sözle değildir. Öyle değil mi? İtibar İslam'da amelledir. Sadece sözle olmaz. Hem söz olacak hem de bunun yanında ne olacak arkadaşlar? Hem de bunun yanında amelledir. Yoksa amelin olmadığı bir sözün İslam'da hiçbir değeri ne değildir? İslam'da hiçbir değeri yoktur. Aynı şekilde sünnete baktığımız zaman arkadaşlar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın iman mefhumunu nasıl anladığını ve nasıl anlattığını anlamak istersek eğer mesela Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a soruluyor. Eyyül ameli efdal Hangi amel daha faziletlidir? Diyorlar. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki el imanu billahi ve rasulihi Allah'a ve Resulüne iman etmektir diyor. Dikkat ederseniz Peygamber ameli iman diye isimlendiriyor burada. Öyle değil mi? Allah'a ve Resulüne iman etmeyi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam amel diye isimlendiriyor. O zaman İslam'da amel imandır, iman ameldir. İkisinin birbirinden ayrılması ne değildir? İkisinin birbirinden ayrılması mümkün değildir. Aynı şekil yine Bukhari'de arkadaşlar, bu önceki de Bukhari'deydi iman babında. Öyle değil mi? Aynı şekilde bu söyleyeceğim de Vas beni Kays Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a geldikleri zaman Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onlara imanı öğretiyor. Diyor ki ben size imanı emrediyorum. Etedrûne mel iman diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Siz imanın ne olduğunu biliyor musunuz diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Siz imanın ne olduğunu, şimdi Peygamber sadık-ı mesduk olan, hem doğru hem doğrulanmış olan, konuştuğu vahiyden başka bir şey olmayan Peygamber bize herkesin üzerinde ihtilaf ettiği imanı açıklayacak. İmanı açıklarken Peygamber onlara kelime-i şehadetin, namazın, orucun, öyle değil mi? Aynı şekilde maldan çıkarılan 1/5'in Peygamber Aleyhisselatü Vesselam iman olduğunu orada onlara anlatıyor. O zaman Peygamber Aleyhisselatü Vesselam imanın tanımında neyi zikrediyor arkadaşlar? İmanın tanımında bunlara ameli zikrediyor. Demek ki Allah'ın yanında ve Resulünün yanında itibar edilen nedir? Sözden sonra gelen, iman ettim dedikten sonra gelen ameldir. Yoksa bugün birçok insanın hali olduğu gibi babadan görme bir iman ettimle iman ettiğini söylüyor ve hiçbir şekilde bir amel yok, Allah'a boyun eğme yok. Bu insanlar kesinlikle Allah'ın yanında ve Resulünün yanında ne değillerdir? İman eden insanlar grubundan değillerdir. Bu sadece kendi kendilerini kandırmaları sözleridir. O zaman dedik ki arkadaşlar biz bunların birinci üzerinde düştüğü hata neydi? Birinci içine düştükleri hata iman noktasını anlamamış olmalarıydı. İman noktasını, yani imanı tasdik olarak anlamaları, sadece doğrulama olarak anlamaları maalesef onlara amel yapmamaya ne yapmış? Amel yapmamayı onlara meşru göstermiştir. Çünkü adam diyor iman demek tasdik etmek demektir. Ben de Allah'ın varlığını tasdik ediyorum. Peygamberi tasdik ediyorum, iman ediyorum. Ama ne değildir arkadaşlar? Amel yapmıyorum çünkü iman tasdiktir. Ayetleri ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan bir iki örnek verdikten sonra ki sünnetten daha fazla bilgi isteyen Bukhari'den iman babına ne yapabilir? İman babına bakabilir veya iman kitabına diyelim. Kitab-ül İman'a bakabilir. Hemen sahihinin baş kısımlarında olan, öyle değil mi? İkinci kitap olan iman kitabına bakabilir. Ve bunun yanında arkadaşlar ehli sünnet alimleri kitap ve sünnete bakaraktan iman meselesini nasıl anlamışlardır? Birkaç nakil yapalım hemen arkadaşlar. Birkaç nakil yapalım. Hemen bunların imanı nasıl anladığı ortaya çıksın. İbn-i Kesir'in tefsirini açtığımız zaman arkadaşlar daha ilk başlarda, öyle değil mi? İlk Bakara suresinin ilk ayetinde اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ diyor ya Allah. İlk ayetlerinde Elif Lam Mim'den sonra اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ Onlar ki gayba iman ederler. İşte İbn-i Kesir burada selef ulemasından, özellikle İmam Şafii'den, İmam Ahmet'ten ve İmam Malik'ten imanın ne olduğunu aktarıyor bize. İmanın söz ve amel olduğunu bize anlatıyor. İmanın söz ve amel olduğunu anlatıyor. O zaman bu büyük üç imamın yanında nedir arkadaşlar? Bu büyük üç imamın yanında iman sözdür ve ameldir. Aynı şekilde arkadaşlar İbn Abdülber Malikilerden Temhid kitabında yine bu imamlardan ve daha birçok selef aliminden ve hatta ümmetin selefinden icma naklederekten imanı tanımlarken ne diyor arkadaşlar? İman sözdür ve ameldir. Yani kalple tasdik etmektir,
ağızla söylemektir, organlarla da ne yapmaktır? Organlarla da amel etmektir diyor. Yine İmam Bukhari kitabının başında arkadaşlar, daha imanın yani iman kitabının başında hemen bir şey anlatıyor. Ehli sünnetin ve ehli hadisin itikadını yansıtırmışçasına diyor ki el imanu kavlun ve fi'lun. İman söz ve fiildir. Tabi bu bir nuskada, başka nuskada, Keşmiri nuskasında el imanu kavlun ve amel. İman nedir? İman sözdür ve ameldir. Artar ve eksilir. Yani ehl-i sünnetin yanında nedir arkadaşlar? Aynı şekilde İbn Kesir de, İmam İbn Abdülber de, daha sonra gelecek olan zikirleri de alimler, aynı şekilde Bukhari'de neyi anlatıyorlar bize? O zaman ehl-i sünnete imana yapmış oldukları tanım nedir arkadaşlar? İman ağızla söylemektir, kalple tasdik etmektir, organlarla amel etmektir. Ve iman artar ve eksilir. Neyle artar? Taatlerle iman artar ve masiyetlerle de iman ne yapar? İman eksilir. Peki arkadaşlar şimdi biz şöyle bir şey yapalım. Ehl-i sünnetin bu kendileri söylemiş oldukları sözü nasıl anlamışlardır veya nasıl tefsir etmişlerdir ona bakalım. Yani amel etmekten kasıtları nedir? Bugün bazılarının anladığı gibi yani onlar böyle demişlerdir. Fakat onların kastı bu imanda kemal noktasına ermedir. Yani bir insan amel yaparsa imanını tamamlar. Amel yapmazsa yine Müslümandır. Böyle hiçbir amel yapmasa dahi yine nedir bu? Yine Müslümandır diyen insanlar var. Bunlara reddiye vermemiz için ehl-i sünnet imamlarının imana yapmış oldukları tanımları kendi açıklamalarıyla ne yapalım? Anlamaya çalışalım. Ki bundan önce zaten böyle hiçbir alimin sözü dahi olmasaydı Kur'an ve sünnette biz neyi gördük arkadaşlar? Allah'ın yanında iman ettim, itaat ettim diyen insan daha sonra itaattan yüz çevirirse Allah çok açık, muhkem bir şekilde bunların iman etmediğini söylüyor. Bakın El-Lelekai Şerh-i İtikad Ehl-i Sünne vel Cemaat'de Ehl-i Sünnet'in itikadını açıkladığı kitapta şerhinde İmam Şafii'den neyi naklediyor bize? İmam Şafii diyor ki sahabe, tabi'in ve bizim gördüklerimizin icmasıdır ki iman nedir? İman sözdür, ameldir, niyettir. İman sözdür, ameldir, niyettir. Ve bu üçü de bir araya gelmeden fayda vermez. Yani ikisi gitse biri kalsa fayda vermez. Mesela diyelim adam ağzıyla ikrar etti, kalbiyle tasdik etti, amel yapmadı, la yüzdi. Hiçbir faydası olmaz bunun, öyle değil mi? Yerine gelmez. Aynı şekilde diğer ikisi birleşse biri gitse fayda vermez. O zaman İmam Şafii'nin nakletmiş olduğu seleften yani sahabeden ve aynı zamanda tabiinden icma olarak nakletmiş olduğu görüşe göre iman 3 esastan müteşekkildir. Birincisi ne olacaktır arkadaşlar? Birincisi söz olacaktır, ikrar olacaktır. İkincisi tasdik olacaktır. Üçüncüsü de organlarla amel olacaktır. Aynı şekilde İmam Acuri şeriat kitabında arkadaşlar diyor ki iman sözle, dille ikrar, kalple tasdik, organlarla nedir? Organlarla amel etmedir diyor. Ve bu üçü toplanmadan kişi Müslüman olmaz diyor. Yani hem söz olacak, hem tasdik olacak, hem de amel olacak. Bu üçü toplanmadan ne olmaz? Bu üçü toplanmadan kişi Müslüman olmaz diyor. Neden dolayı arkadaşlar bu alimler bunu söylemişler? Çünkü biz dedik ki imanın aslı nedir? İmanın aslı tasdiktir. Eğer tasdik insanın kalbine girerse, insanın kalbi itaat ederse Allah Subhanahu ve Teala'ya organların da ne yapması lazımdır? Organların da itaat etmesi lazımdır. Ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bize ne yapıyor? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bize bu kaideyi öğretiyor. Ne diyor Peygamber? İnne fil cesedi mudgaten. İza salahat salahal cesedu kulluhu ve iza fesedet fesedel cesedu kulluhu. Kalpte öyle bir et parçası vardır ki dikkat edin diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. O sağlamlaşırsa bütün ceset sağlamlaşır. O bozulursa, ifsad olursa bütün ne olur? Bütün ceset ifsad olur diyor. O da kalptir diyor. O zaman İslam'da eğer insanın kalbi sağlamsa mutlaka bunun organlara ne yapması lazımdır? Bunun organlara yansıması lazımdır. Eğer yansımıyorsa bu insanın kalbinde problem olduğunun göstergesidir. Ve Allah Subhanahu ve Teala bundan olsa gerek ağzıyla iman ettim deyip de organlarla yüz çeviren, amel etmeyen insanları müminler değillerdir diye Allah Subhanahu ve Teala ne yapıyor? Allah Subhanahu ve Teala isimlendiriyor. Hatta biliyorsunuz şeytan Allah'a bir secdeyi terk ettiğinden dolayı büyüklenerekten, öyle değil mi? Şeytan Allah'a iman ediyordu. Hatta büyüklendiği an dahi Allah'a imanı tamdı şeytanın. Rabbi bima agvayteni diyordu. Ey Allah'ım beni sen Allah'ım Rabbim diyor. Beni saptırdığından dolayı. Hatta biliyordu ki kainattaki her şey Allah'ın eliyle döner. Kale Rabbi feenzirni ila yevmi yub'atun. Rabbim beni insanların diriltileceği güne kadar ersele dedi iblis.
İblisin Allah'a iman konusunda imanı tamdı. Fakat Allah'a bir secdede baş kaldırdığından dolayı ne olmuş oldu arkadaşlar? Allah subhanehu ve teala onun ağzıyla imanını hiçbir şekilde kabul etmedi ve onu rahmetinden kovulmuş, mel'un diye ne yaptı? Mel'un diye isimlendirdi ve ona kafir dedi. Eba ve stekbara ve kâne minel kafirin. O büyüklendi ve kabul etmedi. O ne oldu? O kafirlerden oldu. İşte bugün de arkadaşlar ehl-i sünnet imamlarımız bu noktayı anlayaraktan, yani insanın kalbi eğer sağlamlaşırsa insanın organları da ne olacaktır? İnsanın organları sağlamlaşacaktır. Buna dayanarak ne demişlerdir? Kalpte iman olursa ne olması lazımdır? Organlarda amel olması lazımdır. Bakınız İmam Mervezi Ta'zim-u Kadr-i Salah kitabında diyor ki Allah'a imanın aslı tasdiktir. Eğer kalp Allah'ı tasdik ederse boyun eğecektir. Eğer boyun eğerse de ne yapacaktır? Boyun eğerse de itaat edecektir diyor. Eğer boyun eğerse de itaat edecektir. Aynı sözü Hanefi ulemasından İbn-i Ebu'l-İz el-Hanefi Akide Tahaviye'ye yapmış olduğu şerhte ne diyordu? Kalp Allah'a itaat ederse lazımdır ki organlar da Allah'a itaat etsin. Kalp eğer Allah'a itaat ederse bu neyi gerektirir? Bu organların da Allah'a itaat etmesini gerektirir. Yani kalpte tasdik varsa, kalp Allah'ı doğruluyorsa, buna rağmen Allah'ın hiçbir emrettiğini yerine getirmiyor, hiçbir nehyettiğinden uzaklaşmıyor. Sadece Allah'ı kabul ediyorum diyor, tasdik ediyorum diyor. Bu ne olmayacaktır arkadaşlar? Bu kesinlikle Müslüman olmayacaktır. Aynı şekilde mesela arkadaşlar, bugün düşünün bir kafir olan bir insanla Müslüman olan insanlar arasındaki fark nedir? İman noktasında genel olarak insanların hepsi Allah'ın varlığını, birliğini ikrar ederler. Fakat onları birbirinden ayıran nedir? Allah'ın indirmiş olduğu şeriata tabi olup tabi olmamadır. Şimdi bizimki ağzıyla tabi olduğunu söylüyor fakat ne yoktur arkadaşlar? Hakikatte kesinlikle Allah'la hiçbir şekilde arasında bir bağlantı yoktur. Allah'ın dininin onun hayatında hiçbir şekil yeri yoktur. İşte bu nedir? Bu konumuzun başında bahsetmiş olduğumuz Allah'ın dininden yüz çeviren mu'rid olan nedir? Mu'rid olan insandır. Ve bu da Allah'ın dediği gibi bunlar iman etmemişlerdir. Ne kadar Nur suresinde belirttiği gibi ağızlarıyla iman ettiklerini söyleseler de bunlar iman etmemişlerdir. Aynı şekilde arkadaşlar burada yine özellikle bir noktayı belirtelim. Mesela Hafız İbni Hacer amelin kemal şartı olduğunu söylüyor. Fethül Bari'de iman babının şerhinde. Tabi bazı özellikle dini ifsad eden belamlar onun bu sözüne yapışaraktan, bu alimin, mübarek alimin Allah rahmet etsin, sözüne yapışaraktan bir insan hiçbir şekilde amel yapmayarak Müslüman olabileceğini söylüyorlar. Bir insan hiçbir şekilde amel yapmayarak da iman ettim diyerekten Müslüman olabileceğini, mümin olabileceğini söylüyorlar. Oysa Hafız İbni Hacer arkadaşlar yine Fethül Bari'de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ben insanlar la ilahe illallah Muhammedun Resulullah deyip namaz kılıp oruç tutana kadar onlarla savaşmakla emrolundum hadisine yapmış olduğu yorumda 6925 veya 6924 6000'lerde olan, çünkü bu hadisi İmam Bukhari birkaç defalarca sahihinde zikrediyor. Bakın burada ne diyor? Diyor ki bir insan bu kelimeyi söylerse mücerred bu kelimeyi söylemekle Müslüman olur mu? La diyor. Cevap veriyor. Hayır diyor. Bu kelimeyi sadece söylemekle hemen Müslüman hükümleri onun üzerinden olmaz, biri olmaz. Ta ki Peygamber risaleti tasdik edecek, yani la ilahe illallah tasdik edecek, ağzıyla söyleyecek ve İslam şeriatıyla iltizam edecek. İslam hükümleriyle ne yapacak? İslam hükümleriyle iltizam edecek. Çünkü diyor hadiste Peygamber ne diyor? İlla bihakkil İslam. Ben umirtu en uqatilen nase hatta yeşhedü en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah ve yuqimus salah ve yu'tuz zekâh fe in fa'alu zâlike asamu minni dimâ'ahum ve emvalahum illa bihakkil İslami ve hisabuhum alallah. Peygamber Aleyhisselatü vesselam ne diyordu? Onlar diyor hani la ilahe illallah der, namazı kılıp orucu tutarlarsa ne yapacağım? Bunun benilen mallarını ve canlarını korumuşlardır. Yani Müslüman olmuşlardır. İlla bihakkil İslam. Yani İslam'ın hakkı bunun neyindedir? İslam'ın hakkı dışındadır. Yani İslam'ın hakkı olan her şeyi yerine getirmek zorundadırlar ki üzerlerine ne olsun? Üzerlerine Müslüman ismi etlak edilebilsin. Ki zaten Hafız İbni Hacer yine Fethül Bari'de illa min hakkil İslam'ı açıklarken diyor فَمَهْمَا ثَبَتَ اَنَّهُ مِنْ حَقِّ الْاِسْلَامِ تَنَاوَلَهُ. Yani İslam'ın hakkı olduğu, İslam'ın emri olduğu belli olan bir şey olursa bu da İslam'ın neyindendir? İlla min hakkil İslam'ı kısmına dahildir diyor. O zaman arkadaşlar velev bu imamın yanında amel imanın kemal şartı dahi olsa, bakınız bu alimlerin içerisinden amel imanın kemal şartıdır diyenler
toptan ameli terk eden insanlara Müslüman dememişlerdir. Sadece la ilahe illallah diyen insanlara Müslüman dememişlerdir. Bunun yanında ne şartı koşmuşlardır arkadaşlar? Bunun yanında kişinin amel etmesi şartını koşmuşlardır. Ta ki bu insanın üzerine ne olabilsin? Müslüman hükümleri uygulanabilsin. Aynı şekilde arkadaşlar hani pratik fetvalara, soru cevaplara yönelelim ki alimlerin kastını tam net bir şekilde anlamış olalım. İmam Şevkani'ye risalelerinde yine İmam Şevkani'nin kendisine soruluyor. Diyorlar ki badiye ehli olup da namaz kılmayan, oruç tutmayan, şeriatın hükümlerini yapmayan, sadece la ilahe illallah'la yetinen, yani sadece peygambere, Allah'a iman eden, Resulullah'a iman eden, bununla yetinen, hiçbir şekilde amel yapmayan insanların hükmü nedir diyorlar İmam Şevkani'ye. O da diyor ki şüphe yoktur ki bu adam kafirdir ve bunun kanı nedir? Bunların kanı helaldir diyor. Neden arkadaşlar? Çünkü belirtmiş olduğumuz gibi Allah Subhanahu ve Teala'nın kitabında ve Resul'ün sünnetinde selef ulemasının sözlerinden o kadar açıktır ki sözle iman diye bir şey nedir? Sözle iman diye bir şey yoktur. İman, amel imandandır. Kişi amel yapmadığı müddetçe de ne olmaz? Kişi amel yapmadığı müddetçe de hiçbir şekilde Müslüman olamaz. Velev bu saydıklarımızın hiçbiri olmasaydı dahi, öyle değil mi? Sadece Allah'ın ve yekulûne âmennâ billâhi ve birrasûli ve eta'nâ. Onlar biz Allah'a, Resulüne iman ettik ve itaat ettik derler. ثُمَّ يَتَوَلَّا فَر۪يقٌ مِّنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَمَا اُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ. Sonra onlardan bir fırka yüz çevirip dönerler. İşte onlar iman etmemişlerdir. Dediği söze nedir bu arkadaşlar? Demiş olduğu sözle tamamen çelişiktir. Yani Allah iman ettim deyip de itaatten yüz çeviren insanların mümin olmadıklarını muhkem bir ayette Nur suresinde ne yapıyor? Bize açık bir şekilde açıklıyor. Ve قُلْ اَطِيعُ اللّٰهَ وَالرَّسُولِ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. De ki Allah'a ve Resulüne itaat ediniz. Allah'a ve Resulüne itaat etmesine yüz çevirirlerse eğer Allah kafirler grubunu ne yapmaz? Allah kafirler grubunu sevmez. Burada arkadaşlar yine anlatacağımız bir ilk konu dedik ki bugün insanların en çok işine düştüğü hata iman mefhumunu anlamamalarıdır. Yani Allah'a iman etmekle yetinip de amel yapmayan insanların birçoğu imanın ne manaya geldiğini bilmediklerinden dolayı bu hataya düşüyorlar. İkinci hata arkadaşlar burada la ilahe illallah'ta hesaplarına gelen hadisleri alıyorlar, hesaplarına gelmeyen hadisleri ne yapmıyorlar? Almıyorlar. Mesela genelde herkesin bildiği küçük büyük hatta en fasık insanın bile sürekli ağzına döndürdüğü hadislerden bir tanesi nedir arkadaşlar? Men kâle la ilahe illallah dehalel cennet. Kim la ilahe illallah derse cennete girecektir hadisi. Öyle değil mi? Oysa bu hadis sadece bu şekilde değildir. Yani sadece Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu hadis din sadece bu hadis üzerine bina edilmemiştir. Öyle değil mi? Bu hadisin kendi zatında birçok rivayetleri vardır. Peygamberimiz ne diyor? Men kâle la ilahe illallah ve kefere bima yu'bedu min dunillah. Öyle değil mi? Kim la ilahe illallah derse ve Allah'ın dışında ibadet edilenleri de inkar ederse, yani tağutları inkar ederse bu konuda geniş bilgi için ne yapabiliriz? La ilahe illallah'ın şartları derslerine bakabiliriz. O zaman Allah Subhanahu ve Teala Peygamber Aleyhisselatü Vesselam la ilahe illallah demenin yanında bir de tağutları inkar şartını getiriyor. Öyle değil mi? O zaman malını ve canını benden korur diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Yine Peygamber ne diyor mesela arkadaşlar la ilahe illallah hadislerinin birinde? Men mâte ve huve ya'lemu ennehu la ilahe illallah dehalel cennet. Kim ölür de yani Allah ilahe illallah'ı bilirse, yani manasının ne manaya geldiğini bilirse, ilim üzerine bu kelimeyi söylerse odur cennete girecek olan diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Aynı şekilde arkadaşlar Allah Subhanahu Teala imanla beraber neyi zikrediyor? Ameli zikrediyor. Sadece mücerret kelime söyleyenleri Allah Subhanahu Teala Müslümanlar olarak ne yapmıyor? Kabul etmiyor. Ve Peygamber daha la ilahe illallah hadislerinin birçok neyi vardır? Başka versiyonları vardır. Kim bunu sadikan min kalbihi, kalbinden sadık bir şekilde söylerse, kim muhlis olarak bunu söylerse diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, bu insandır ne yapacak olan? Bu insandır cennete girecek olan insan. O zaman biz buradan ne diyoruz arkadaşlar? Bu insanlar eğer iman kelimesini Kur'an ve sünnete dönerek anlamaya çalışmış olsalardı, la ilahe illallah hadislerini sadece hesaplarına gelenle değil de bütün hadisleri bir araya toplayıp anlamış olsalardı, böyle bir hataya ne yapmayacaklardı? Böyle bir hataya düşmeyeceklerdi. Buradan da neyi anlıyoruz aynı zamanda? Burada önemli bir konuya değinelim. Bugün toplumumuzda genelde arkadaşlar şöyle bir söz var. Öyle değil mi? Ya doğrudur. Ben iman ettim. Ben Allah'ı kabul ediyorum. Kelime-i şehadeti getirdim. Fakat
ne değildir? Benim kalbim temizdir, ben amel yapmıyorum. Öyle mi? Söze bakın. Benim kalbim temizdir, ben amel yapmıyorum. Biz bu insana diyoruz ki sen Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sözüne dayanarak sana diyoruz ki sen yalancısın. Öyle değil mi? Sen yalancısın. Eğer senin kalbin gerçekten sağlam olsaydı senin organların da sağlam olacaktı. Yani bakarsınız arkadaşlar, adam içki içer, adam zina var, adam namaz kılmaz, adam oruç tutmaz, adam zekat vermez. Adamın dinle alakası yoktur. Din adamın hayatında hiçbir yeri yoktur. Sadece dedesinden bir defa duymuştur, la ilahe illallah diyecek veya babasından duymuştur. Veya işte cumadan cumaya o da eğer giderse yanlışlıkla, hutbede o da imamla beraber kelime-i şehadeti tekrarlıyor. Bu adam tağutu inkar etmeden, Allah'a boyun eğmeden, Allah'a itaat etmeden ne olduğunu zannediyor? Müslüman olduğunu zannediyor. Bunun yanında İslam'dan konuşulduğu zaman da mangalda kül bırakmıyor. Neymiş efendim? Adamın kalbi temizmiş. Biz buna ne diyoruz? Vallahi sen yalancısın. Eğer senin kalbin gerçekten temiz olmuş olsaydı, Peygamberin hadisiyle senin organlarının da bu temiz olan kalbe tabi olup amel yapıp temiz olmaları lazımdı. Ve Allah Subhanahu ve Teala seni yalanlıyor. Sen ve senin gibilerini Allah Subhanahu ve Teala ne yapıyor? Yalanlıyor. Nerede yalanlıyor? O iman ettik Allah'a ve Resul'e ve itaat ettik deyip de itaattan yüz çevirenlerin Allah müminler olmadığını bize ne yapıyor? Müminler olmadığını bize ifade ediyor. O zaman bu sözde de hiçbir şekilde ne yapmıyor arkadaşlar? Bu sözde de iltifat etmeyelim. Çünkü sahibi kendi fiilleriyle kendi söylemiş olduğu sözü yalanlıyor. Biz senin kalbinin temiz olduğunu bilemeyiz. Yani sen akşama kadar kalbinin temiz olduğunu iddia et. Kalbin temizdir de biz senin kalbinin temiz olduğunu ne yapamayız? Biz senin kalbinin temiz olduğunu bilemeyiz. Çünkü biz hiç kimsenin kalbini açmakla görevlendirilmemişiz. Allah bize böyle bir yükümlülük yüklememiştir. Hazreti Ömer ne diyordu? Bukhari'de şehadet kitabında ey insanlar diyordu. Vahiy kesildi. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam vefat etti. İnsanlar peygamberin döneminde vahiy ile yargılanırlardı. Ama şimdi biz herkese zahiriyle hükmederiz. Kim bize iyilik gösterirse iyilikle muamele görür. Kim kötülük gösterirse kötülükle muamele görür. Neden? Çünkü kimsenin kalbini açıp bakmak vahiy kesildikten sonra kimsenin kalbindekini bilmek kimsenin işi değildir. Bir insan iman ettiğine hükmedebilmemiz için bunun organlarının da Allah'a iman edip Allah'a boyun eğip Allah'a itaat etmesi lazımdır. Yoksa biz bu insana ne yapamayız? Bu insana kesinlikle hiçbir şekilde Müslüman diye hüküm edemeyiz. Kalbim temizdir gibi safsatalarla veya ben iman ettim gibi boş sözlerle biz buna ne yapamayız? Bunun imanına hüküm edemeyiz. Burada yine arkadaşlar çok önemli olan asli meselelerden birine dikkat çekmek istiyorum. Bazı alimlerin sözlerinde genellikle işte bazı insanlar küfür ameli işledikleri zaman cehaletle mazur olduklarını, eğer cahillerse bunların ne olmayacağını, cahillerse bunların kesinlikle kafir olmayacaklarını, bunlara hüccetin ikame edilmesi gerektiğini söylerler. Tabi bu mesele haddi zatında ihtilaflı bir mesele. Ben ona girmek istemiyorum. Yani konum o değil benim. Benim anlatmak istediğim mesele şu. Bu alimlerin bahsetmiş olduğu, yani cehaleti özür kabul eden alimlerin bahsetmiş olduğu insanlar arkadaşlar kimlerdir? Birinci nokta, Allah'ın dinini, Allah'ın dininde açık olan meselelerde şirk koşan insanlar değildir. Öyle değil mi? İkinci nokta, bunlar Allah'ın dininden yüz çevirenler, öyle değil mi? Cahil olan insanı birbirinden ayırmıştır. Maalesef bugün İslami harekete mensup olan gençlerden birçoğu, İslam için çalışan gençlerden birçoğu ve bu görüşte olup insanları cehaletle mazur görenlerden birçoğu bu konuda çok büyük bir çelişki içerisindedirler. Nedir? O da cehaletle Allah'ın dininden yüz çevirmeyi birbirinden ayırmamalarıdır. Cehaletle Allah'ın dininden yüz çevirmeyi birbirinden ayırmamalarıdır. Velev cehaletle insanları mazur gören alimler arkadaşlar kimi mazur görmüşlerdir? Yeni İslam'a giren veya uzak bir beldede yaşayan insan veya önemli olmayan hafi meselelerde, gizli olan meselelerde küfür ameli yapan insanları mazur görmüşlerdir. Neden? Çünkü bu insan daha yeni Müslüman olmuştur, daha öğrenememiştir. Yani şeriatın tüm hükümlerini. Veyahut da bu insan ne yapamamıştır arkadaşlar? Uzak yerde yaşadığından dolayı kendisine ulaşmamıştır. Kendisine ulaştıran yoktur. Fakat bugün bizim toplumumuzda var olan insanların birçoğu, hepsi demiyorum ama birçoğu bu noktada cahil olan insanlar değil de Allah'ın dininden yüz çeviren insanlardır. Alimler de arasında yaşıyor. Allah'ın kitabı aralarında yaşıyor. Allah'ın kitabı aralarında mevcuttur. Sünnet aralarında mevcuttur. Fakat bu insanlar yüz çeviriyorlar, öğrenmiyorlar. İşte bu insanlar asla ve asla ne olamazlar? Mazur olamazlar. Neden dolayı arkadaşlar?
Çünkü bu adam zaten iki günahı birden işliyor. Bir, küfür ameli işliyor. İki, bir de Allah'ın dininden yüz çeviriyor, bunu öğrenmiyor. Allah bize kendi dinini öğrenmeyi vacip kılmıştır. Öyle değil mi? فَعَلَمْ اَنَّهُ لَا اِلَٰهَ illallah diyor Allah. Bil ki Allah nedir? Allah birdir. Yani ilimsiz değil. Bilerekten Allah'ın bir olduğunu söyle diyor Peygamber aleyhissalatu vesselam'a. O zaman biz diyoruz ki bizim iki insanı birbirinden güzel ayırmamız lazım. Bir, Allah'ın dininden yüz çeviren insan, yani önünde imkanlar olmasına rağmen Allah'ın dinini öğrenmeyen, Allah'ın dininin hayatında hiçbir değeri olmayan, iş için, dünya için, o çocuklarına dünyalık ilimleri öğretmek için elinden gelen her şeyi sarf edip de sıra Allah'ın dinine geldi mi sadece cumadan cumaya, o da fırsat bulursa camiye gitmek olarak gören insanların cahil insanlar diye ne yapmayalım? İsimlendirmeyelim. Bunlar yapmış oldukları küfür fiillerinin dışında Allah'ın dininden yüz çevirdiklerinden dolayı zaten nedirler arkadaşlar? Bir küfür ameli içerisindedirler. Çünkü Allah kafirlerin kendi dininden yüz çevirdiğini söylüyor. Ne diyor? وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا عَمَّا اُنْزِرُوا مُعْرِدُونَ. O kafirler Allah'ın indirdiğinden nedirler? Allah'ın o kendilerini uyardığı şeylerden yüz çevirirler diyor Allah subhanehu ve teala.